Selam, hoş geldiniz. Umarım ki iyisinizdir. Ben de iyi sayılırım. Doğayı çok seviyorum. Bitkileri, hayvanları. O yüzden onları çizerken daha çok mutlu oluyorum. Şimdi bir tane çiçek çizeceğim. İsmi de gerbera çiçeği. 30 tane türü olduğu için ben video için çizmesi en basit ve kolay görüneni çizeceğim. Önce çok detaya inmeden taslağımızı çıkarıyorum. Sulu boya defteri olduğu için gözenekli bir kağıt. O yüzden bastırarak çizersek sonra silmesi çok zor oluyor. Bu yüzden bastırmadan çiziyorum. Taslağımızı düzenliyorum ve çizgilerimi hafifletiyorum. Arka plana mavinin en açık tonunu, hatta turkuaza yakın bir ton kullanıyorum. Daha fazla su kullanarak daha açık ton olmasını istiyorum. Defterime uyguladığım renk ve paletimdeki rengin farkını görebiliyoruz. Bunun sebebi defterime boyayı uygulamadan önce su kullanıyor olmam. Suyun boya rengini açma özelliği olduğu için beyaz rengi kullanmadan da su ile renklerimizi açabiliyoruz. Normalde ben düz bir çizim yaparım. Her tarafı bir şey çizmeye çalışmam. Moral olarak iyi hissetmediğim için öylesine yapıyorum. Kedim Greyfurt turuncu renkli bir kedi. Onun lila renkli battaniyesi var. İçerisinde uyuduğunda çok güzel görünüyor. Ben de çiçeğimin morun tonlarında yapacağım için ve bu renk uyumu çok hoşuma gittiği için arka planı turuncu renkle boyayacağım. Çiçeğimin en alt tabağını açık renkle, ikinci katımı orta koyulukta, üçüncü katı da diğer iki kattan daha koyu bir renk yapacağım. En alta su yapıyorum. Üzerine de direkt orta koyuluktaki rengi dokunduruyorum. Suyun etkisiyle kendisi yayılmaya başlıyor. Genelde dipleri ve uçları koyu renkli olur. Orta kısmı daha açık renk olur. O yüzden orta kısmını açık renkte bırakıyorum. Daha koyu olması için aynı rengimle ikinci bir kat daha boyuyorum. En üstte de üçüncü koyuluktaki rengimle boyuyorum. Gerbera çiçeğinin anlamından bahsetmek istiyorum. Eski Mısırlılar için toprak anaya karşı duyulan dostluğu, güven duygusunu, güneşe olan bağımlılığı ve ihtiyacı sembolize ediyormuş. Kelt mitolojisinde bu çiçeğin ayrı bir anlamı varmış. Buna göre çekilen sıkıntıları hafifleten ve iç huzuru sağlamaya yardımcı olan anlamına geliyormuş. Hakikaten de moralimin bozuk olduğunu söylemiştim ama çizerken çok mutlu etti beni. Eski bir Kelt efsanesine göre dünyada herhangi bir çocuk öldüğünde Tanrı'nın yeryüzünü gerbera papatyaları ile donattığına inanıyorlarmış. Kuzey Avrupa'nın ırklarından biri olan İskandinav mitolojisindeki inanışına göre ise aşk, bereket ve güzellik tanrıçası Freya'nın en sevdiği ve kutsal saydığı çiçek bu çiçekmiş. Farklı pek çok kültürdeki genel düşünceye göre bu çiçek dostluk, samimiyet, sıcaklık, umut ve neşeyi temsil ediyormuş. Bu nedenle gerbera papatyası mutluluk ve iyi niyet anlamlarına geliyormuş. Eskiden beri gerberaya masumiyet, saflık ve neşe gibi anlamlar yüklenmiş. Neden bu çiçeği çok sevdiğimi şimdi daha iyi anladım. Gerbera çiçeği her zaman olumlu bir mesaj taşıyormuş. Yani renkleri de bu duruma bağlı olarak kendi anlamlarını sembolize ediyormuş. Şey gibi galiba, gül gibi, hani onun da renklerinin anlamları var ya. Kırmızı olanları her zaman sevgiyi temsil ediyormuş. Birini cesaretlendirmek ve ona güç dilemek isteyenlerse turuncuyu seçiyorlarmış. Çünkü güç ve canlılık anlamı taşıyormuş. Sarı gerbera ise cenaze çiçekçiliğinde yaygın olarak kullanılıyormuş. Ölen kişiyle geçirilen mutlu anların bir sembolüymüş. Temelinde bir tür tropikal papatya olan gerberaya adını Almanya'nın ünlü doğa bilimcisi Teogat Gerber'in soyadını vermişler. Latince'de çiçeğe Gerbera jamesoni denir ve çoğu dilde gerbera şeklinde biliniyormuş. Bizim ülkemizde de gerbera diye biliniyor. Uyguladığım işlemin aynılarını buralara da uyguluyorum. Kalemler fırçalardan daha iyi etki bırakabiliyorlar kenar konusunda. O yüzden genelde kalem kullanmayı tercih ediyorum. Kenarlarına kontur uyguluyorum. Boyalar kuruduktan sonra uygulayın ki hem defterimiz yumuşak olmaz hem de kalemimizin mürekkebi su ile birleşince dağılmamış olur. Aslında renk açısından güzel oldu ama denemeyi sevdiğim için kuru boyalarımla daha renkli hale getirmek istiyorum.
kahverengimle de gölgelemelerimi yapıyorum. Küçük olan yapraklarımız büyüme aşamasında olduğu için koyu renkli olma ihtimalleri daha yüksek. O yüzden koyu renkle boyuyorum. Çiçeğimizde yaprağımız yok. O yüzden sadece sap kısmını çizdim. Sap kısmı için en altı açık, orta kısma orta koyulukta, en üstte de koyu ton uygulayacağım. Bu yapıyorum. Üzerine yeşilin en açık tonuyla boyuyorum. Orta kısmına orta koyulukta bir yeşil, bu rengi de açık ve koyu yeşilin birleşimiyle elde ediyorum ve uyguluyorum. En üst kısmına da koyu yeşil ve kahverengiyle karıştırdığım rengimi uyguluyorum. Çiçeğimizin göbek kısmına sarının en açık ton olduğu, orta kısmına turuncu ve en üstüne de kahverengimizi de yapacağım. Sarı ile her tarafını boyuyorum. Orta kısmında turuncumuzu her tarafa değil, yarım ay şeklinde uyguluyorum. En üstü kahverengimizle boyamıyorum. Tomurcuk görüntüsü vermek için de boyalarımın üst üste gelmesini sağlıyorum. Bu sayede bazı yerler koyu renk olurken bazı yerlerimizde açık renk olacak. Bazı yerlerine mor, bazı yerlerine de kahverengi noktalar yapıyorum. Düz bir çizgi değil de girintili çıkıntılı bir çizgi yapıyorum. Çizimimi hızlandırdığım için düz bir çizgi yapmışım gibi görünmüş. Tüm boyalarım kuruduktan sonra aydınlatma yapmak için beyaz rengimizi uyguluyorum. Beyazı kullanırken dikkatli olun. Boyanızın kuruduğundan emin olun. Çünkü beyaz kurumamış bir yüzeye uygulanırsa diğer renkle karışır ve o tonun açık rengi ortaya çıkmış olur. Bazı kişilerin morali güzel olmadığında o iç dünyasıyla birleşince muhteşem resimler ortaya çıkıyor. Ben de 2 defa başka resimler çizdim ama kendimi iyi hissetmediğim için güzel olmadıklarını düşündüm ve burada paylaşmadım. Çizimimin de güzel olmadığını düşünüyorum ama paylaşmak istedim. Üçgen ve minik bulutlar benim yapacağım tarzda çizimler değil. Belki de tarzımı değiştirmenin zamanı gelmiştir. Düz resimden çıkıp başka şeylere yönelmem gerekiyordur. Beni izleyip ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.